Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta Perşembe Cuma video çekemedim. Bugün hem bir Perşembe Cuma neler olmuş onlara bir bakalım. Hem de haftaya başlarken beklentilerimiz neler bunları konuşalım istedim. Geçtiğimiz haftalarda altında önemli destek bölgesi olarak gördüğümüz 1895 ve 1877 bölgesi vardı. Bu bölgenin destek olarak çalıştığını gördük. Fakat Mart 2022'de oluşan bir düşüş trendi içindeydik. Bu trendin kırılması önemli olacak diyorduk. Çünkü bu aynı zamanda şu yatay banttaki hareketin teyidi anlamına gelecekti. Aksi takdirde buradaki omuz baş omuz formasyonunun aktif olup satışların hızlanma tehlikesi vardı. Perşembe günü bu trendin üstüne attık fakat Perşembe yaşadığımız yükselişi şuradan baktığımız zaman RSI onaylamıyordu. Burada da gene omuz baş omuz formasyonunun ilk başladığı süreçten gelen bir düşüş trendi görüyoruz. Bu trend kırılmadığı sürece fiyatta oluşan düşüş trendinin de kırıldığından emin olamayız. Ancak Cuma günü yaşadığımız şu yükselişle birlikte bu trendin de üstüne attı RSI ve nihayet Cuma yaşanan yükselişle birlikte şu düşüş trendinin kırıldığının teyidi de gelmiş oldu. Fakat Cuma kapanışı 1945-1950 direncimiz vardı. Bu bölgede gerçekleşti. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ilk olarak 1950 üstüne atıyor muyuz bunu bir kontrol edeceğiz. Yukarıda da önemli gördüğümüz yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için kırılması gereken direnç 1975. 1975 kırılmadığı sürece şuradaki yatay hareketin devam ettiğini söyleyebileceğiz. 1975 kırılmadığı takdirde buradaki omuz baş omuz formasyonunun hala aktif olduğunu düşüneceğim. Ancak çalışma ihtimali artık oldukça zayıfladı. Şu düşüş trendinin kırılmasıyla yatay hareketin teyidini almış olduk. Fakat tabii yukarıda 1975 kırılmadığı sürece de rehavete kapılmamak gerekir. Formasyon bozulmamış olacak 1975 üstünde kapanışlar görmedikçe. Buradan ons gümüşe geçersek, ons gümüşle de takip ettiğimiz gene şu trend çizgimiz vardı. Bunun kırılması gerekiyordu. Fiyat Cuma kapanışı ile birlikte bu bölgenin üstüne attı. Burada gördüğümüz gene gümüşün altına göre daha zayıf hareket ettiği, RSI'ye da baktığımız zaman daha henüz bu kırılımın teyidi onayı alınmamış durumda RSI'den. Dolayısıyla aslında gümüş görüntüyü biraz bozmakta. Ancak gümüşün genelde hareketleri bu şekilde olur. Önce altında görürüz hareketleri. Arkasından daha hızlı bir şekilde gümüşte yükselişler gelir. Umarım bu döngü devam eder ve gümüş de artık altına katılıp şu yükselişini hızlandırır ve RSI'dan da bir teyit alırız. Kısacası daha henüz gümüşte bu trendin kırıldığını söyleyemiyoruz. RSI'deki kırılımı da görmemiz daha doğru olacaktır. Ayrıca yukarıda 25-10-24-96 direncimiz var. Önümüzdeki hafta içinde bu direnç kırılıyor mu? Bunu yakından takip etmemiz gerekir. Aşağıda ise takip edeceğimiz destek bölgemiz 23.99-23.71 aralığından geçiyor. Bu destek kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu, yukarıda 25-10'un üstünde hareketler gördüğümüzde de şu yatay hareketin onayını almış olacağız. Aynı zamanda da RSI'daki şu trend çizgisinin kırılımı da önemli olmaya devam edecek. Şimdi onslar için uzunca bir süredir bahsettiğim bu Amerika'daki faiz oranı ve buna karşılık enflasyonun çok yüksek olması, dolarda kalan yatırımcının enflasyon sebebiyle alım gücünün eriyeceği ve bu sebepten dolayı da enflasyondan korunmak amacıyla altın ve gümüşe geçeceklerini uzun süredir konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta FED'den çok şahin açıklamalar gelse de bu süreç hala önemini koruyor. Borsalardaki satışların derinleşmesiyle dolar endeksinde evet yükselişler olabilir. Ancak bu dolara geçen sermayenin bir kısmının da altın ve gümüşe gideceğini düşünürsek altın, gümüş ve doların birlikte yükseleceği bir süreci takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bu temel veriler üzerinden yola çıkarak oluşturulmuş bir olasılıktır, bir tahmindir. Biz fiyatlardaki kırılımları görmeden düşüşlerin de gelebileceğini unutmadan işlemlerimize yön vermeye devam edeceğiz. Şimdi buradan gramlara geçecek olursak, dolar Türk lirasındaki yatay hareketin devamı fakat onslara gelen son 2 gündeki alımlarla
Gram altında da bir yükseliş gördük. Fakat yukarıdaki 925-921 direncinin üstüne atamadı. Burası direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu bölgeyi takip edeceğiz. Aşağıda da önemli bölgemiz 904. 904 altına gelmediği sürece bu yükselişin devam edeceğini beklerim. Ancak tabi burada bir diğer etken dolar Türk lirası olduğu için dolar Türk lirasını da yakından takip etmek gerekecek. Yarın dolar Türk lirası içinde bir analiz paylaşmaya çalışacağım. Orada da bazı gelişmeler var. Amerika ile görüşmeler üzerinden özellikle bazı beklentilerim var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de şu destek bölgemiz çalışıyor. Bunu bir güncellememiz gerekecek. Şurada bazı sarkmalar oldu. 11.51, 11.45 bölgesi artık destek bölgemiz. Oldukça da güçlü bir destek oldu burası. Yukarıda da direnç olarak takip edeceğimiz bölgemiz 11.87, 11.77 aralığından geçiyor. Ya bu bölgedeki yatay şu sıkışık hareketi takip ediyoruz. Onslara gelen alımların devam etmesi durumunda yukarıdaki bu direnç bölgesinin de kırılacağını tahmin ediyorum. Ancak biz gene aşağıda 11.36, 11.24 altında kapanış görmememiz lazım. 11.18'de son destek bölgemizdir. Bu seviyenin altında hareketler görmemek gerekir. Gram gümüşte. Evet, değerli metallerden bugünlük bu kadar diyelim. Hafta içi video çekmeye devam edeceğim. Ancak saatleri biraz değişebilir. Şu saatleri tam oturtamadım. Sabah ve akşam çektiğim videolar kendi işlemlerimle çok uyuşmadı. Hem işimi ihmal etmeyecek hem de kanalı ihmal etmeyecek bir düzen oturtacağım yakın zamanda. Ayrıca kanalda izlenmeler oldukça düştü. Bu nedenle beğenmelerin ve yorumların çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Aynı zamanda yaşadığım yerde bir esnaf arkadaş kanala abone olmadan ve o yandaki çanı açmadan videoları izliyormuş. Bu nedenle altındaki bu son düşüşte panikleyip ciddi bir altın satışına gitmiş. Sonradan videoları tekrar fark edince tabii ki bu satışlardan pişman olmuş. Kanala abone olmasını söyledim. O yandaki çanı açmasını söyledim. Bana bunun ücretinin ne kadar olduğunu sordu. Demek ki hala YouTube'da abone olmanın ücretli olduğunu zannedenler var. Ve kanalı da izleyenlerin %80'inin abone olmayarak izlediklerini düşünürsek böyle de bir hatırlatma yapmak istedim. Videoların altındaki o kırmızı abone ol butonuna tıklamanız herhangi bir ücret karşılığı değil. Yanındaki çanı açıp açılan pencereden de tümünü seçerseniz yayınladığım videoları anında bildirme haberi de gelecektir ve tamamıyla bunların hepsi ücretsiz. O nedenle kanala da abone olmayı unutmayın diyelim. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.